Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalı mutfağıma hoş geldiniz. Her yıl kilolarca sarıp poşet poşet buzluğa atıyorum. Kışın rahat ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka sizler de deneyin. Tarifimize hemen başlayalım. Bahçeden topladığım 2-2,5 kiloya yakın yaprağım var. Kokulu üzümün yaprağı haşlandığında asla kararma yapmıyor. Sıcak suyun içine atıyorum posta posta. Yeteri kadar suyun içine attıktan sonra iyicene suya bastıralım. Ters düz yaparak da ara sıra karıştırabilirsiniz. Kapağını kapatarak yumuşayana kadar haşlayalım. Evet, kontrol ediyorum. Yumuşayanları fazla suyunu süzdürerek geniş bir tepsinin içine alıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, yapraklarımı posta posta haşlamaya devam ediyorum. Yaprak ve iç harcımızı eşit miktarda pişirmemiz ve haşlamamız çok önemlidir. Ne diri olmalı ne de yumuşak. Evet, orta yumuşaklıkta olduğunda fazla suyunu süzerek tepsiye alıyorum. Yapraklarımızın mutlaka taze olması gerekiyor. Kart yaprakları sarmayalım. Evet, yapraklarımı eşit miktarda bölerek posta posta haşladım. Tepsiye aldım ve soğutmaya bırakıyorum. Burada 1 kilodan fazla olacak şekilde kuru soğanım var. Yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Soğanların hepsini doğradıktan sonra zeytinyağı gezdirilmiş geniş bir tencerenin içine alıyorum. Kapağını kapatarak yüksek ateşte kokusu çıkana kadar kavurmaya bırakıyorum. Soğanlarımızı ara sıra mutlaka karıştıralım. Mis gibi soğan kokusu gelince üzerine şöyle 10 dakika beklettiğim, yıkadım, süzdüğüm 5 su bardağı pirinci ekliyorum. Baldo pirinci kullandım. Şöyle 4-5 yemek kaşığı da tuz ekleyelim. Ve sürekli karıştırarak yüksek ateşte pirinçlerimiz topak olana kadar kavuralım. Pirinçlerimizi topak olana kadar iyicene kavuralım. Pirinçlerimizin kırılmaması için bu püf noktasına dikkat edelim. Evet, gördüğünüz gibi artık pirinçlerim topak topak olmaya başladı. Üzerine 100 su bardağı su ekliyorum. Ve hızlıca karıştırarak suyun çekmesini sağlıyorum. Evet, hızlıca suyunu çektirelim. Kapağını kapatarak demlenmeye bırakalım.
Böyle bir demet dolusu taze nanem var. Bir demet dolusu da maydanozum. İnce ince kıyıyorum. Yemek kaşığı kuru nane, 1 yemek kaşığı pul biber, yarım yemek kaşığı karabiber, yarım yemek kaşığı da acı pul biber ekledim ve karıştırıyorum. Biraz dondurulmuş dereotu kullandım. Taze de kullanabilirsiniz. Nane ve maydanozu ekliyorum. Tüm malzemeyi şöyle güzel bir şekilde alt üst olana kadar karıştıralım. Evet, iç harcımız hazır. İç harcımız ve yaprağımız tam denk. Yaprakları düz bir zeminin üzerine seriyorum. Her bir yaprağa eşit miktarda iç harçtan pay edelim. Kenarlarını kapatarak saralım. Pirincim ve yaprağım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Ben annemle birlikte sardım. Yaklaşık 2 saat içinde tüm yaprakları sardık. Evet, son kalan yapraklarımı da hızlı bir şekilde sarıyorum. Hepsini sardım. Buzdolabı poşetlerine 1 yemeklik olacak şekilde pay ediyorum. Poşeti ikiye katlayarak buzluğa kaldırıyorum. Toplamda 7 poşet yaprak sarmam geldi. Benim için bir kış yeterli olacaktır. Pişirme videosunu açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.